68 onlar ama bizde sadece bir tane bile olsa dostlar o herkese ihya eder. Dash'e giren paranın kaynağını benim gibi sorgulayın abi. Paranın kaynağını sorgulayın. Siz bir coin'e yatırım yapıyorsanız yeni teknolojilere odaklanan şirketlerin global anlamda nasıl paraları böyle vakumladığını hesaba katarsak sadece son 14 günde tamı tamına %204 yükselen Dash'i alıp biraz saklasak ya acaba bizi zengin eder mi ha? Şu an 125 dolar civarı ama neden eskisi gibi 1000 dolara yükselebilir? Tamam hemen olur demiyorum ama olmaz da kesinlikle demiyorum ve nedenlerini az sonra açıklıyorum. Ayrıca bakın Nisan 2019'da Dash'in yaptığı ilk dalgadaki sert yükselişle tam olarak bugünler arasında güzel benzerlikler var. O yüzden dikkat gerçekten dikkat. İkinci bir yükseliş dalgası anlamına gelebilir bu. O zaman olduğu gibi eğer yeni başlıyorsanız veya kripto sözlüğü de yeni keşfettiyseniz Dashcoin'in amacı ne? Bunu da soruyor olabilirsiniz. Merak etmeyin Dash'in de ne olduğunu kısaca konuşacağız ama önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki zile dokunun. Hala dokunmadıysanız bir şansınız var ve videolarımı beğenip altını çiziyorum. En az da bir yorum yazın ki zaten bol bol sürprizler gelsin. Haftaya da bir sürprizim olabilir size bu arada. Takibe devam edin. Hadi bakalım yatırım tavsiyesi vermeden tam gaz başlıyoruz. Bir de bu videonun sonunda bonus bir bilgi olacak. O yüzden sonuna kadar izlemeye de devam edelim. Dash genelde tüm kripto paralar içinde 15. 16. sırada falan olurdu ama son günlerde yaşadığı çok sert yükselişlerle 10. sıraya kadar geldi. Dash şu an baktığımız zaman işte hacim olarak aslan payını son 24 saatte 391 milyon dolarlık bir para girişiyle Tether'in USDT'sinden yani dijital dolarından alıyor. 227 milyon dolar civarında Bitcoin'den ve 84-85 milyon dolar da orijinal Amerikan dolarından alıyor. Ayrıca bakın Google arama trendlerine göre de Dash'i dünya çapında arayanlar, merak edenler hızla artıyor ve bakın görüyorsunuz abi bizzat Google'a göre de aramalar bu hacimle bu artışla devam edecek diyor. Yani Google söylüyor bunu. Bunları bir kenara yazın abi. Bu videonun ilerleyen dakikalarında bunu da konuşacağız, analiz edeceğiz. Şimdi Dashcoin'in de amacı ne biliyor musunuz? Aramıza yeni katılanlar için söyleyelim. Önceden de zaten bol bol konuşmuştuk ama dünya çapında genelde böyle gelişmekte olan ülkeleri, o ülkelerdeki sizin gibi benim gibi işte genel kullanıcıyı hedefleyen onların böyle sokağa çıktığında mesela bir AVM'ye gidip işte 2 hamburger, bir kola falan almak istediğinde ödeme yapabileceği, günlük kullanımda böyle aktif olarak kullanabileceği bir coin olmak istiyorlar ki yakın zamandaki bir habere göre de zaten Venezuela'da 40 tane Burger King restoranında Crypto Buyer adlı bir ödeme sistemi üzerinden Dashcoin ile ödeme yapılabilecek. Tabii ki de sadece Dash değil ya. Bitcoin var, Ethereum var, Litecoin, Tether ve BNB de bu işe dahil. Dash'in de hedefi de zaten tam olarak bu dostlar. Yani Venezuela gibi ülkelerde bir numara olmak. Açıkçası bunu söyleyeyim ve görüyorsunuz da zaten son zamanlarda Dash Venezuela'da nasıl kullanılmaya başlanmış ki birkaç ay önceki verilere göre de aktif olarak kullanılan yani son 30 günde en az bir kere cihazından giriş yapan kullanıcı sayısı tam 38.759. Yani bu kadar cihaz var dostlar. Peki Dash tam olarak böyle bir coin ama ben izninizle şu Burger King anlaşmasına bu meseleye bir açıklık getirmek istiyorum. Dash'i bu Burger King anlaşması yükseltmiş, hala da yükseltiyor olabilir mi? Bu soruya ben kısmen evet diyorum. Evet diyorum çünkü bakın Bitcoin, Ethereum, Litecoin, işte BNB, Tether içinde Venezuela'ya yeni değil, baştan beri çalışan başka restoranlarla işte eczanelerle anlaşarak yaklaşık 40.000 kişinin aktif olarak kullandığı herhalde sadece Dash var bu coinler içerisinde. Yani bu algı Dash'i evet kısmen yükseltmiş olabilir. Daha doğrusu dünya para piyasasının genel olarak böyle risk iştahının artmasıyla birlikte kripto paralara akan topluca paranın aslan payını da Dash gibi coinler almış olabilir ve bu genel olarak tüm dünyada dedim ya size oradan oraya akan bu büyük paranın risk iştahının arttığından bahsettim. İşte artık daha riskli yatırımlara bu paralar gidebiliyor. Bunu da nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Bakın Amerika'da hisse senetleri yükselişte ve dün bizim Merkez Bankamız abi TL'deki faizleri indirdi. Sonrasında ne olurdu abi? Klasik biz hatırlıyoruz biliyorsunuz. TL'deki faizler düşünce dolar yükselirdi. Çünkü normalde TL'deki daha düşük faizden dolayı yatırımcılar dolara kaçardı ama artık ne oluyor abi? İşte dünya piyasasının birazcık rahatlaması nedeniyle aynı şekilde TL değer kaybetmiyor. Hatta bir miktarda değer kazanıyor. Bunu bu arada ben özellikle geçen seneye göre söylemek istiyorum
düşünüyorum ama bunları zaten başka bir videoda isterseniz bol bol konuşuruz, analiz ederiz. Bu arada yorum olarak da video isteklerinizi videoların altına alabilirim diyerek bunu da söyleyerek devam edelim isterseniz. Dash'in teknik analizine de bakacağız ama yani bundan sonrasında ne olur? Kısa veya uzun dönemde astronomik şekilde yükseliş yaşar mıyız? Yani bizi zengin eder mi? $1000 çıkar mı mesela? Bunların hepsini detaylıca altı dolu şekilde analiz edeceğiz ama Dash'in uzun vadede zaten yaptığı bu anlaşmalar, işte gelişmekte olan ülkelerdeki yayılmacı politikaları falan ben zaten uzun vadede önünün açık olacağını düşünüyorum. Hatta resmi web sitesini bile Türkçe'ye çevirdiler. Belki de yakın zamanda Türkiye'ye yönelik de bir iletişim çalışması yapabilirler. Kim bilir. Bu arada şunu da söyleyeyim, dipnot geçeyim. Bugünlerdeki bu yükselişlere de bakmayın. Yani yükselir de düşerdi ama Dash'i biz önceden beri konuşuyoruz. Az buçuk üzerine fikir geliştiriyoruz. Şimdi Dash'te dostlar bakın TradingView üzerinde güçlü alış göstergesi var. Dostlarım Dash'in bugüne kadar ulaştığı en yüksek değer ne? Bu arada $1000'da değil, onu söyleyeyim. Ne zaman oldu bu? 19 Aralık 2017'de oldu. Ve hep dediğim bir şey var dostlar. Tabii ki de her zaman geçerli olacak diye bir şey yok ama kripto paralar bir gördüğü yeri dönüyor dolaşıyor tekrar görebiliyor. Bu tarz bir eğilimde olabiliyorlar ama bu arada özellikle Dash'in bu $1000'a yükselip yükselmeyeceğini de çok genel bir görünümden şöyle kısaca analiz edecek olursak da bakın bu Dash'in aylık grafiği dostlar, ekranınıza veriyorum şu an. Bunun üzerinden hepinize ben şunu sormak istiyorum. Hepiniz can kulağıyla beni şu an dinleyin ve şu soruma cevap verin. Ne olur sizden yalvarıyorum bunu. 15 dakikalıkta, 1 saatlikte, 4 saatlikte, günlükte bu hareketleri 50 kere, 100 kere, milyon kere yapan kripto paralara aylık olarak, aylık grafikte bu hareketlerin aynısını yapamayacağını size düşündürten ne Allah aşkına ya? Gerçekten dişimi kıracağım abi, ne Allah aşkına? Tamam, daha çok para girmesi gerekir ama merak etmeyin, o olayı da az sonra konuşacağız ve zamanlama açısından da şu farklılıklar da vardır. Yani mesela bir üçgenden bahsedelim. 4 saatlik grafiği açarsın, aynı hareketi örneğin bir günde yapar. Günlük grafik açarsın, onda 5 günde yapar. Aylık açarsın, onda 3 ayda, 5 ayda, 1 senede, 2 senede, 3 senede yapar dostlar ama tabii ki de yani aynı hareketi hemen yapmasını beklememek lazım. Çünkü birinde çubuk 1 saatte oluşur, diğerinde 1 ayda oluşur dostlar ve bu üçgenler, örnek olarak üçgeni verdiğimde söylüyorum. Üçgenler atıyorum 8-10 tane çubuğun birleşimidir. Yani orantısal olarak bile böyle. Neyse dostlarım, Dash'te $1000 yolculuğu mümkün olacaksa şayet önümüzde tam 5 tane basamak olacak. Bunları yazın, cebinizde kalsın. $350, $600, $790 ve bingo $978. Yani $1000 için önce bu basamakların teker teker yavaş yavaş aşılması gerekir ki burada da 2 senaryo karşımıza çıkıyor. Birincisi, ya toptan tüm kripto para piyasası bu teter meter nedeniyle bir şekilde artacak abi. Göz yumacağız, manipülasyonlar falan filan artacak. Ya da Dash global anlamda çok daha fazla benimsenecek. İşte Burger King'in yanına belki global anlamda McDonald's ekleyecek ve global konuşuyorum ama sadece Venezuela'dan bahsetmiyorum ama bunlar olursa şayet evet Dash kendi hikayesini, kendi yolunu diğer tüm belki kripto paralardan ayrılarak kendi hikayesini yazabilir ve yükselişe geçebilir. Genel olarak dünyada benimsenmesinden dolayı ve dostlarım şunu da söyleyeceğim, bakın Dash'in ve genel kripto paraların yaklaşık 2 senedir falan yükselememesi evet yatırımcılarda, sizde bizde biraz böyle bir moral bozukluğu yaratabiliyor ama unutmayın dostlar, bakın hatta not alın, karamsarlığa düştüğünüzde bile açıp bakarsanız şunu söyleyeceğim size, verilerden konuşacağım, verilerle geldim bugün. Dünya hisse senedi piyasası tam tamına 68 trilyon dolar. Bakın trilyon dolar diyorum, milyar dolar demiyorum. Hatta bu 2 sene öncesinin verisi dünya piyasasındaki bu son rahatlamaları da düşündüğümüzde belki bir tık daha bile yüksek olabilir. Ama şu an zaten ölüsü bile yani 68 trilyon dolar bile olsa hisse senetlerinin piyasa değeri kripto paralara göre inanılmaz yüksek. Yeni katılan dostlar bilmeyebilirler bu arada. Bitcoin dahil tüm kripto paraların piyasa değeri 1 trilyon dolar bile olsa, bakın 68 onlar ama bizde sadece bir tane bile olsa dostlar o herkese ihya eder. Piyasaya şu an girenler için söylüyorum, herkese ihya eder ama dostlar bakın şu an sadece 258 milyar dolardayız. 2017'deki büyük yükselişte bile, o zaman da bile şişmiş piyasada bile tüm kripto paralar anca 800 küsür milyar dolar, işte 900 milyar dolara civarına anca çıkmıştı. Yani şu an yıllardır oturmuş bir piyasa olan tüm hisse senetlerinin 68'de biri bile değiliz abi. Çok küçüğüz. Belki dünya para piyasasını düşündüğümüz zaman çok karınca gibiyiz abi. Bu da ne anlama geliyor? Gidecek çok yolumuz var, aşacak çok tepemiz var ama çok fazla, çok uzun bir yolumuz var ki az önce paylaştığım görsele tekrar bakalım. Hisse senetlerinde bile sağlam düşüşler oluyor. O yüzden daha çok düşüş yaşayacağız.
yaşayacağız. Daha çok yükselişler de göreceğimize ben inanıyorum. Ve özellikle yükselişlerinde piyasaya yeni yatırımcı çekeceğini, kripto paraları yaygınlaştıkça daha fazla kurumsal yatırımcının da oyuna gireceğini ve bunun da piyasaları yükselteceğini düşünüyorum dostlar. Ki zaten hisse senedinde de global iki oyuncudan birinin de hangisi olduğunu söyleyeyim size. Kripto paralarda çok fazla ağırlığı olan Çin. Dostlar Çin burada da karşımıza çıkıyor. Hisse senetlerine gittiğimizde de Çin karşımıza çıkıyor. Evet, kripto paraları da kapladılar ve tüm bu söylediğimiz anekdotları birleştirip bir büyük resim oluşturduğumuz zaman hepsi inanın daha fazla anlam kazanıyor, kuvvet kazanıyor. Şimdi Dash mesela bu anlattıklarıma güzel bir örnek. Dolayısıyla başta ortaya attığımız soruya gelelim. Dash $1000 olur mu? Eğer bakın para politikalarını düşünmeden sadece kripto paraları hesaba katarak minimal bir bakış açısıyla analiz yaparsanız evet bu yol çok çetrefilli gelebilir. Çok uzun, karmaşık, olmaz, işte imkansız, işte falan böyle gelebilir dostlar ama düşünsene abi şunu da düşünebilirsin. Şu an $125 ama bu $200 olacak, oradan 300 olacak, 500, 800, oho. Yani diyebilirsiniz ama sadece 68 trilyon doların eski nesil hisse senetlerinde olduğunu ve son 5-10 yılda yeni teknolojilere odaklanan şirketlerin global anlamda nasıl paraları böyle vakumladığını hesaba katarsak ve paraları vakumlayarak teknolojinin yıldızlaşmasıyla birlikte 4. 5. sanayi devriminin konuşulmasıyla birlikte o şirketlerin adını söylemeye gerek yok. Ne kadar yükseldiğini hesaba kattığımızda dostlar ve kripto paralarında tam olarak yeni nesil teknolojiyi blockchain'i temsil ettiğini de düşündüğümüzde evet uzun vadede Dash'in ben size söyleyeyim $1000, $2000, $5000 bile olabileceğini düşünebilirsiniz. Fakat tabi bunların hepsi bir araştırmaya, öngörüye dayanan analizler dostlarım. Dolayısıyla yatırım tavsiyesi olarak almayın. Bir vizyon, bir öngörü böyle alabilirsiniz tabii ki de. Peki bugünlere dönersek Dash'in bu son 2 haftada %204 yükselmesiyle birlikte kısa vadede olabilecek senaryolara ben dikkat çekmek istiyorum dostlar. Dash yükselişte aslan payını Tether'dan alıyor demiştim mi size? Görsellerle de desteklemiştim bunu. Tether tarafı tam bir belirsiz bir nokta. Çünkü Tether basıp bol bol yükseltmeye devam edebilirler veya Tether'i akıttıkları gibi hop şöyle bir vakumlarlar, geri çekerler ve düşürebilirler. Bu tamamen sevgili tırnak içinde söylüyorum Tether'in Bitfinex borsasının kapalı kapılar ardında bir araya verip yaptıkları toplantılarda belli olacak bir şey. O yüzden size tavsiyem Tether'e göre planlarınızı yapmayın ve Dash'e giren paranın kaynağını benim gibi sorgulayın abi. Paranın kaynağını sorgulayın. Siz bir coin'e yatırım yapıyorsanız o coin nereden besleniyor? Kimler yükseltiyor? Para nereden geliyor? Bunu sorgulayın abi. Bu sizin en doğal hakkınız. Bunu ben söylemiş olayım. Tether gibi zaten arkası karanlık coin'lerin sağı solu belli olmaz ama yarın mesela bir bilmem ne kadar milyar dolar Tether'i basar, coin'i basar. Nasıl olsa basmak bedava. Gönderir abi Bitfinex'e alır bilmem kaç milyar dolar ya da attım milyon dolar Dash yükseltebilir. Bunlar tabii ki de olabilecek teoriler. Bugüne kadar zaten bu senaryolar onlarca defa yaşandı. Bu arada tekrar hatırlatayım dostlar. Dash'e devam edeceğiz ama bir araya gireyim. Kanalıma abone olup yanındaki zili dokunarak ve videolarımı beğenip yorum yazarak hem bana destek olursunuz hem yeni videolarımı ilk izleyenler siz olursunuz ve Kripto Sözlük'te yepyeni sürprizlerinde kapısını aralayanlar sizler olursunuz. Şimdi Dash'in bugünlerdeki %204'lük yükseliş performansının devamı gelir mi? Neler olabilir? Bunları şöyle bir masaya yatırdığımızda, analiz ettiğimizde ben başta dediğim gibi bakın önemli mevzuya geliyoruz. Kulaklıkların sesini biraz açmak isteyebilirsiniz. Dash'in bugünlerdeki %204'lük yükseliş performansının devamı gelir mi? Neler olabilir? Bunları şöyle bir analiz ettiğimiz zaman şu ilginç veriyle karşılaşıyoruz dostlar. Nisan ayından, Nisan 2019'da Dash ilk dalgada sert yükselip sonrasında biraz düzeltme yiyor, biraz düşüş yiyor ve akabinde ikinci dalgada daha sert bir yükseliş yaşıyor dostlar. Ve ben o dönemle tam olarak bu dönem arasında bir benzerlik görüyorum. Bakın tarihler 2 Nisan 2019'u gösterirken Dash 76-77 dolar civarlarından tam 137 dolara yükseliyor. Varan bir atınca be bugünlerde de aşağı yukarı bu kadar yükseldi bu arada Dash. Ama bununla bitiyor mu? Bitmiyor. 2 Nisan 2019'da Dash'in RSI'yi 85'i vuruyor ki zaten 70 rakamı 70 puanlı üst sınırıdır. Daha sonra bir düşüş yaşayıp akabinde 27 Haziran'da tam 190 doları yakalıyor. İşte ilk yükseliş dalgasını yaşadığı 2 Nisan ile 16 Ocak 2020 arasında da hem fiyat hem de RSI olarak güzel benzerlikler var. Yani 2 Nisan 2019'dan bugüne kadar hiçbir zaman RSI
bu kadar Dash'te yükselemedi. Ben bunlara şöyle çok net iki uç böyle, tamam mı? Orada bir resim oluşmuş. Burada da aynı resim oluşabilir diye size önden bilgi vermek istiyorum. Ama tabii ki de %100 olacak diye bir şey yok. Sadece bunlar analizler, varsayımlar dostlar. Dikkat çekmek istedim. Ha tabii bu senaryonun gerçekleşmesi ihtimaline yönelik neler yapılabilir derseniz de kendi riskinizi alarak belki buralarda ya da bir miktar daha düşmesini bekleyip bir miktar riske girilerek yatırım yapılabilir dostlar. İşin ama risk boyutunu kesinlikle göz ardı etmeyin ve kaldıramayacağınız risklerde almayın. Evet, şimdi Dash'i yeterince konuştuysak isterseniz bugünün bonus bilgisine de geçelim ve bugünün bonus bilgisi ne biliyor musunuz? İzlerken psikolojinizi zorlayacak 10 yasaklı filmden bir tanesinden geliyor. Bir tane film var, Cannibal Holocaust adında. Bu film o kadar gerçekçi olmuş ki sonrasında tüm film ekibi, oyuncular dahil tutuklanmış biliyor musunuz? Ve tüm oyuncuların sağ olduğunun ispatlanması istenmiş. Böyle de bir olay var, böyle de bir şey var. Ben şöyle bir filme baktım. Pek tavsiye etmem. Hele böyle etkilenen bir tipseniz mideniz kalkabilir. Baştan söyleyeyim dostlar. Evet, şimdi bir önceki videoda bakalım sizlerden neler gelmiş, hangi sorular, hangi yorumlar gelmiş. Şöyle bir okuyorum. Eren Bey merhaba, halving ne zaman olacak demiş. Kadir Korn adlı profil. Halving Mayıs 2020'de olacak demişim dostlar. Muhtemelen Bitcoin halvingini sormuş. Devam edelim. Bakalım, bu arada bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar söylüyorum. XRP'nin davası ne oldu demiş Tahsin. Belirsizliğe devam demişim ben de. Aynen öyle oldu dostlar. Nazmi Ünlü de demiş ki biraz böyle bir mübalağa yapmış belki. Çok teşekkür ediyorum. Eren seni sevmeyenin kaynanası ölsün. Seni ailece izliyoruz. Allah senden razı olsun. Bizi sakın videosuz bırakma. Sana çok çok güveniyoruz. Çok teşekkürler dostlar. Ben de bunlara layık olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce tabii ki de. Şimdi bakalım başka. Dash Venezuela'da yasal olmuş. Burger King o bölgede Dash kullanabileceğini açıklamış. Bence şişme değil sizce. Zaten umarım güzelce bir cevap olmuştur bu video sana Yiğit Çelepçi. 2021 yılına kadar kripto paraların hayatımızda büyük bir etkisi olacak. Çünkü neredeyse %8,8 artacak. Bu güvenilir bir kaynaktan doğrulandı ve bu yükseliş sadece bu çok uzun ya, bunu geçtim. Buna böyle reklam falan atıyorlar ya. Bunlara geçin arkadaşlar. Kapatıyorum, engelliyorum ama hala abuk subuk keywordlerle geliyorlar. XRP'nin davası ne oldu demiş Tahsin Yasak adlı profil adlı arkadaşımız. Belirsizliğe devam demişim. Evet öyle oldu dostlar. Dava konusunu XRP'de takip etmeye devam edeceğiz. Gökmen Bulut harikasın Eren. Fikir ve yönlendirmelerin sayesinde bilgilerimiz hep güncel kalıyor. İyi ki varsın. Çok teşekkürler bu sıcacık mesajın için. Gerçekten çok sağ ol. Umut Alkan önemli bir uyarı yapmış, önemli bir deneyimini paylaşmış dostlar. Emeğine sağlık, bir bilgi paylaşmak istiyorum. Benim myetherwallet.com'da bulunan Ethereum adresinden Ethereum ve diğer coinlerimi çalmışlar. Başkasına da aynı şeyin olduğunu duymuştum. Kesinlikle bu adreste coin tutmayın arkadaşlar. Bir gün baktığınızda emeklerinizin birileri tarafından çalınmış olduğunu görüp benim gibi üzülmeyin. Ben de demişim ki çok teşekkürler bu bilgi için. MyEtherWallet aslında bir arayüz bu arada. Zaman zaman klonları da yapılabiliyor. Daha fazla detay var mı paylaşalım insanlarla. Dediğim gibi dostlar, aslında sizin coinleriniz MyEtherWallet'ta saklanmıyor. O bir arayüz. Hani Ledger'ı biliyorsunuz. Ledger'da Cardano, Tron gibi coinleri biz ne yapıyoruz? Ya da işte Neo gibi mesela. Bunları bir arayüzde saklıyoruz. Aslında onlar Ledger'da saklanıyor. Bu da aynı mantık ama tabii ki de başka bir bilgi varsa bunu da öğrenmek lazım. O yüzden eğer bir cevap gelirse sizlerle paylaşırım. Bakalım 11.008 dolar ne zaman gelecek demiş Ümit Arı. Evet, beklemeye devam. Şöyle bir hızlıca geçiyorum. Eren Bey Ledger istiyorum, bana alır mısın? Ben de demişim ki nasıl alacağım ya? Hani siz de alabilirsiniz, benim linkim var. O linkten isterseniz indirimli olarak. Hala indirim geçerli mi bilmiyorum ama alabilirsiniz oradan. Eser Leblebici de diyor ki sorma ya, SV'yi almadım ha. Bitcoin SV çok yükseldi, onu almadım ha. Ben de pişman oldum diyor ama ben şunu söylüyorum abi. Bu trenler kaçmaz. Yine gelir ve SV ve Cash'i de birilerine kitleme operasyonu da olabilir yani bu. Biliyorsunuz Cash de bir aralar 3.000-4.000 dolara, hatta 4.000 dolara yakalamıştı. O civarlara kadar yükseldi ve sonrasında oraları yakalayamadı. Yani bunlara biraz dikkat etmek lazım. 2017'den beri bekleyen var mı demiş Umut Akbulut benim gibi. Evet, ben de bekliyorum. Bazı coinlerim 2017'den beri beklemede dostlar. Bunları söylemekte fayda var. Erdal Güner de diyor ki Eren'cim selam, keşke dünya senin tarif etmeye çalıştığın şekilde samimiyet üzerine teşekkür edilmiş olsa. Ben de dedim ki neden öyle dedin? Ripple yatırımcısının düşünmesi gerekiyor falan dedik ya. Evet öyle demiştim. Yani dünyada finans sistemi dahil hepsi vahşi, kapitalist finans sistemi özellikle samimiyetten uzak, sömürü üzerine kurulmuştur diyor. Kesinlikle katılıyorum. %1 milyon katılıyorum. Ben bu kanalda genelde olanı anlatıyorum olması gereken yerine ama nadiren de olsa bu anlattığın, senin verdiğin örnek gibi Ripple'ın
yatırımcısının düşünmesi gerektiği gibi olması gerekenleri de anlattığım detaylar olabiliyor. Ama tabii ki de bizim olacak olanı konuşmamız daha mantıklı. Benjamin Ali Yavuz da diyor ki Eren Bey videolarınızı severek takip ediyorum. Bir sorum olacak. Rica etsem cevaplar mısınız? Sorum Elektronium, videonuzu bulamadım ve 2020'de ne durumda olacak? Bu Elektronium çok az bir miktar yatırım yapacağım. Fikirlerinizi beyan ederseniz memnun olurum demiş. Ben de dedim ki ben erken yatırımcısıydım Elektronium'un ama kendisini tam anlamıyla kanıtlamış bir iş değil bence hala. Öyle olsa emin olun bu kanalda çok daha fazla bahsederdik. Yatırım yapmayın demiyorum ama siz bilirsiniz, ama mantıklı da hareket etmek lazım. Ömer Sami Çelik de şunu söylemiş, samimi bir şekilde duygularını paylaşmış. Ya ulan demiş, Ethereum alacağım ama Bitcoin SV alsaydım ayın 3'ünde 180 dolara 870 dolar olacaktı. Bu nasıl iştir ya demiş. Ben de diyorum ki abi fırsatlar bitmez, sadece gecikir, üzülme. Ben de çok yaşadım bunları, artık sıradaki diyorum. Varsın geçiyorum abi demişim. Ya böyle bakmak lazım. Yoksa her yükselenin arkasından oturup pişman olursak abi yolun solunu bulamayız yani. Devranı döndüremeyiz. Abi emeğine sağlık, yine güzel bir video olmuş demiş Ahmetcan ikinci. Eyvallah başkan. Abdullah Özdemir. BTG Halving'i ne zaman acaba? Murat Kaygısız 23 Mayıs 2020 demişim. Hızlanıyorum. Eren abi ağzına sağlık. İnşallah çıkar. Bozmadık hala. Umarım her şey güzel olur. Dakikalar sonra biraz yüzümüz güler. Sağ olasın demiş Ziya Alagöz. Umarım Ziya gelişmelerden haberdar et. Şansında bol olsun dedim. Doğukan Deniz de diyor ki abi onu bunu bırak da arka plandan gözümü alamıyorum. Ben de dedim ki çok uğraştım. Güzel olmuş mu? Gerçekten dostlar arka planı biraz daha böyle bir kadrajı da değiştirdim. Güzel bir şekilde karşınıza çıkmak istiyorum. Gerek ses gerekse görüntü olarak her zaman en iyisini sunmaya çalışıyorum. Ve bu noktada da merak etmeyin, yani deli gibi de araştırıyorum. Dünyadaki teknolojiler, yeni trendler, bunları araştırıp sizlere elimden geldiğince sunmaya çalışıyorum. Ve samimi bir şekilde şunu da söyleyeyim, yeri geldi. 2 sene önce 15 liralık mikrofonla başladığım şu yolculuğu düşünürsek gerçekten güzel noktalara geldik. Zaten önemli olan abi ekipman falan da değil abi. Tamam onlar bir noktada olacak ama birazcık böyle bir samimiyet olacak, birazcık sürdürülebilirlik olacak. İçten bir şekilde duygularını, hikayeni, fırsatlarını anlatacaksın abi. Bilgini aktaracaksın insanlara, enerjini göstereceksin. Ben de bunları yapmaya çalışıyorum. Ekran karşısında sizleri uyutmamaya çalışıyorum. Sizler de destek oluyorsunuz. Çok teşekkürler dostlar. Hadi şöyle bir iki tane daha okuyalım ve sonra da şöyle bay bay diyelim. Merhaba Eren, 17 Ocak'ta yükselecek demişsin. Acaba 17 Ocak yükselişi oldu mu sizce demiş Mustafa Tepe. Artısı eksisi zaten 2-3 gün veriyorum. Yani böyle 2-3 gün önüne arkasına koyun diyorum. Bazen bu 5 günde olabilir diyorum. Hala biraz daha yükseliş ihtimali olsa da 17 Ocak yükselişini 3 gün önceden yaptı diyebilirim sana demişim. Dostlarım benim söylediklerimle lütfen hareket etmeyin. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ya bunları yapmayın abi. Sadece fikir olarak alın. Beni söylediğimle yaparsanız ben gerçekten burada böyle bir vicdan yapabilirim. Bunu bana yaptırmayın dostlar. Fikir olarak alın. Eyvallah. Zaten bunları paylaşıyorum. Diyerek dostlar hadi bakalım isterseniz bitirelim. Altcoin boğası gelir mi? Saffet Hami Usta gelebilir. Tabii ki de gelebilir. Paranın nereden nereye akacağıyla çok alakalı. Teşekkürler Eren'cim. Süper video olmuş. Sonunda Ledger kazanacağım diyorum demiş Hüseyin. Umarım kazanırsın. Umarım isteyenler, heves edenler, arzu edenler kazanır. Çünkü ben de zaten Ledger Fransa sağ olsun gönderiyorlar bol bol. Onlarla da güzel bir anlaşma yaptık bu arada. Ya bunları paylaşıyorum abi sizinle. Onlardan alıyorum. Ben sadece aracıyım. Bazen tabii ki de yalan yok. Kendim de bütçe katarak kendim de alıyorum. Burada 20 tane Ledger'da attıysak emin olun hepsini kendim vermedim. Kimisi işte bazı güzel borsaların desteğiyle yapıldı. Kimisi kendim yaptım. Böyle ortaya karışık elimden geldiğince çok alıp çok vermeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın ve bu sürprizlerin de devam etmesini istiyorsanız bakın ne olur ama söylüyorum kanala abone olun, yorum yazın, zile dokunun ve ne yapın abi? Videoları beğenin, etkileşimle sosyal medyada paylaşın, Twitter'da, Facebook'ta beni mentionlarsanız sizi RT yaparım. Mentionlayan arkadaşlar da oluyor. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.